Lost dizisi şüphesiz bir efsane. Hadi gelin bu diziye dair 108 ilginç detayı birlikte keşfedelim. Neden mi 108? Ona da geleceğiz. Lost demek 4, 8, 15, 16, 23, 42 sayılarının gizemi ve büyüsü demektir. Videoya da bu sayılarla başlıyoruz. Desmond 3 yıl boyunca her 108 dakikada bir düğmeye basarak ambar kapağında kaldı. 108 çarpı 3 ise 324'tür. Bu rakam adaya düşen Oceanic 815'teki yolcu sayısıydı. Aynı zamanda 4, 8, 15, 16, 23, 42'nin toplamı da 108'e eşit. Sayılara her seferinde bilgisayara girmek için kalan dakikaların toplamı ve Oceanic altılısı kurtarılmadan önce kazazedelerin adada geçirdikleri gün sayısı da 108'di. İkinci sezonun Live Together, Die Alone isimli son bölümünde Desmond'ın sevgilisi Penny Widmore için araştırma yapan iki adamı hatırlıyorsunuz. Bu adamlar dünya üzerindeki elektromanyetik sapmaları incelerken birden bilgisayar ekranlarında bir sapmanın belirlendiğini gösteren bir pencere açılıyor. Açılan penceredeki sayı 7418880 yani 4, 8, 15, 16, 23 ve 42'nin çarpımı. 6 gizemli sayıdan en çok 23 kullanıldı. Kate $23.000 için ihbar edildi. Hurley'nin çıktığı güvertede 23 kişi vardı ve güverte çöktü. 2 kişi öldü. 815 sefer sayılı uçağın kapı numarası 23, Jack'in koltuk numarası 23. Darma grubunun deney yaptığı oda numarası da 23. Dizinin finalinde Drive Shaft'ın konserine katılırken hayatta kalanların çoğunun oturduğu masa 23. Ve uçağın arka uç kazasında 23 yolcu kurtuldu. Diğer sayılara dair göndermeler de var. Onları da videonun devamında aktaracağım. Ama öncesinde daha ilginç bilgilerle devam edelim. Dizi nasıl başladı? ABC Başkanı Lloyd Brown ve drama geliştirme başkanı Tom Sherman Lost dizisi fikrine kafayı takmışlardı. Jeffrey Lieber'ı pilot bölüm yazması için tuttular ve yeşil ışık yakacak kadar iyi bir bölüm çıkartmasını umdular. Senaryoyu geri aldıklarında bekledikleri gibi değildi. Özellikle de Lieber dizinin adını Lost'tan Nowhere'e çevirdiği için. Brown ve Sherman sonunda Lieber'ı görevden aldılar ve yerine pilot bölümü yazabilecek kadar değerli olduğunu kanıtlamış bir ekip getirdiler. J.J. Abrams ve Damon Lindelof. Bir efsane de böyle başladı. Sawyer karakterinin başlangıçta Buffalo, New York'tan yaşlı, takım elbise giyen bir şehir dolandırıcısı olması gerekiyordu. Ancak Josh Holloway seçmelerde bir repliği unutunca ve ardından hayal kırıklığı içine bir sandalyeyi tekmeleyip yüksek sesle küfredince senaristler Sawyer karakterine getirdiği keskinliği beğendiler ve Sawyer'ı daha güneyli, daha karanlık bir serseri olarak yazmaya karar verdiler. Lost'un figüren oyuncu yönetmeni Julia Carlson, Stereogram'a verdiği demeçte sadece 4. sezonda Claire karakterinin oğlu Aaron için 13 farklı bebeğin kullanıldığını açıkladı. İlk 4 sezonda Aaron için dizide kaç bebek kullandıkları sorulduğunda ise Carlson 76 kişi olduğunu tahmin etti. Ancak çoğunun aslında erkek olmadığını da sözlerine ekledi. Bunun nedeni ise o yaştaki kız çocuklarının yüz hatlarının ekrana daha güzel çıkmasıydı. Walkabout bölümünde John Locke'un geriye dönüşleri aracılığıyla fiziksel olarak mükemmel bir şekilde yetenekli olarak gösterilen John'un aslında kazadan önce felçli olduğunu öğreniyoruz. Locke bacaklarını kullanmadan yapabileceğini kendine kanıtlamak için Sydney'de bir gezinti yapmaktaydı. Karakteri canlandıran Terry O'Quinn bir tür metot oyunculuğu büyüsüyle sete sık sık yaklaşık 12 mil yürüyerek gidiyordu. Hatta bir gün yorgunken onu evine götürmek yerine kocasına göstermek için evine getiren bir kadına otostop çektiğine dair bir hikaye de var. Diziyi oluşturan iki isimden biri olan Damon Lindelof, dizide geçirdiği zamanın anısına setten bir hatıra aldı. Ambarın üst kısmındaki o kapak şu anda Lindelof'un ofisinde bulunuyor. Lindelof onu bir sehpa olarak kullanıyor. Kapak adanın sunduğu ilk ve en önemli gizemlerden biriydi ve hala dizinin tarihinde ayrılmaz bir parça. Lost oldukça popüler bir diziydi. Özellikle de ilk birkaç sezon yayınlandıktan sonra DVD formatında satın alarak izlenmesi çok moda oldu. Lost'un en çok izlenen bölümü ise ikinci sezon premieri olan Man of Science, Man of Fate oldu. Bu bölüm 2005'in sonlarında yaklaşık 23.419.000 haneyi büyüledi. Aslında Business Insider'a göre Lost'un en çok izlenen 10 bölümünün tamamı da 2005 yılında 1. sezonun sonu ve 2. sezonun başında geldi. Mr. Eko'nun başlangıçta Nijeryalı bir rahip olması gerekiyordu. Ama daha önce sadece gangsterleri ve suçları canlandırdığı için Adewale Akinmoye Agbaje'yi role çeken de
buydu. Yapımcılar Akuno'ya Akbaji'nin HBO'nun Oz dizisindeki acımasız performansını görünce bu karakter değiştirildi. Oyuncunun kendisi ise biraz şok oldum, yıkılmıştım diye demeç vermişti ve dizideki ömrü de kısa oldu. Mr. Eko'nun daha karanlık versiyonu aktörün başlangıçta planladığı şey olmayabilirdi ancak görünüşe göre sonuçlardan memnundu. Jorge Garcia, Lost'ta tartışmasız herkesin favori karakteriydi ve karakterin oyuncuyu takip etmesi sürpriz olmadı. Hurley, How I Met Your Mother'ın Blitzkrieg bölümünde de The Blitz rolüyle karşımıza çıktı ve bir karakterin birine şaka yapmak için rastgele numaralar istemesi üzerine de tahmin edeceğiniz o numaraları söyledi. Forest Whitaker, Lost dizisinde Sawyer oynamaya hazırlanıyordu ama ön yapım sırasında vazgeçti. First Daughter adlı uzun metrajlı filmi yönetmek için diziden ayrıldı. Dizi devam ederken Whitaker, The Last King of Scotland ile ilk ve tek Oscar'ını kazandı. Kaderin böylesi. Ne dersiniz? Bir dizi ya da filmin oyuncularının gerçek hayatta bir araya gelmesi alışılmadık bir durum değil. Bay ve Bayan Smith'e Brad Pitt ve Angelina Jolie, Daredevil'e Jennifer Gardner ve Ben Affleck, The Place Beyond the Pines'ta Ryan Gosling ve Eva Mendes, Lost'ta da bunun bir istisnası yok değildi. Evangeline Lilly ve Dominic Monaghan ayrılmadan önce dizi yayınlanırken yaklaşık 3 yıl boyunca birliktelerdi. Evet, Kate ve Charlie'den bahsediyorum. Lost daha senaryo tamamlanmadan pilot bölüm için oyuncu seçimine başlamıştı ama ana birkaç karakter biliniyordu. Kate dizideki az sayıdaki kadın karakterden biriydi. Yoon Jin Kim ile bu rol için seçmelere katıldı ancak dizi yapımcıları onun yerine Evangeline Lilly ile çalışmak istediler. Yine de oyuncunun seçmelerdeki performansı o kadar iyiydi ki sırf onu dizide tutabilmek için Sun karakterini yarattılar. Hatta o kadar ileriye gittiler ki Daniel Day Kim için Jin Soo Kwon'u yaratarak ona bir muadil de verdiler. Hurley de benzer şekilde Jorge Garcia için Sawyer'ı okuduktan sonra yaratılan bir karakterdi. Yazar David Fury, Lostpedia'ya verdiği röportajda meşhur dizideki son sayıyı nasıl bulduğunu ise şöyle anlatıyor. Damon'la sayı seçimlerimi teyit ettiğimde son sayıyı hala bulamamıştım. Onu 42 yapmayı düşünmüştüm. Bu sayı Douglas Adams'ın Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabındaki nihai soruya bir gönderme. Adams'ın romanı ve Abrams'ın dizisi pek çok benzer bilim kurgu temasında paylaşıyor ve 42 sayısı da kitap serisindeki en önemli esprilerden biri. Diğer numaralar dizide rastgele söylenen numaralardı ama sonuncusu bir saygı duruşuydu. True the Looking Glass adlı 3. sezon finalinde izlediğimiz flashback'in aslında bir flashback değil bir flash forward olduğunu öğreniyoruz. Kazazedeler için ada dışında hayatın nasıl olduğunu görmeye başlıyoruz ve bir noktada adadan ayrılacaklarını da anlıyoruz. Bu durum özellikle meraklı olanlar hariç çoğu izleyici için bir şok oldu. Aynı bölümde Jack, House Drawler cenaze salonunu ziyaret etti. Oldukça önemli bir olay örgüsü noktası olmasının yanı sıra salonun adı aslında Flash Forward için bir anagramdı. Flash Forward nedir diyecek olanlar için ekibin sonraki dizisinin ismiydi diyebilirim. Jack'in hiçbir zaman ana karakter olmaması gerekiyordu. Kate olması gerekiyordu. Aslında sürpriz bir gelişme olarak ilk bölümde Duman Canavarı tarafından kaçırılması gerekiyordu. Ancak bu durum değişti. Nasıl mı? Michael Keaton pilot bölümde Jack'i canlandıracaktı. Ancak stüdyo karakterin dizide daha uzun süre kalmasını istediklerine karar verince Keaton böyle uzun vadeli bir işle ilgilenmediği için geri çekildi. Ambar ve kapak tanıtıldıktan sonra yaratıcılar o kapağın orada olması için bir nedene ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Bunun üzerine uçağın düşmesinden sorumlu olabilecek bilimsel bir araştırma grubu olan Medusa Corp fikrini ortaya attılar. Yazarlar bu ismi bir kenara bırakmaya karar verip bunun yerine Dharma girişimi kısaltmasını seçtiler. Departman dizinin büyük bir parçası haline geldi. Dizide birçok yönetmen görev aldı fakat 100'den fazla bölümde tek bir vizyonu korumak için her şeyi yaptılar. Jack Bender dizinin 39 bölümünü ve daha da önemlisi 6 sezonun finallerinin her birini yönetti. Her sezonun finali her zaman en çok izlenen ve en yüksek reyting alan bölümlerden bazıları oldu. Yönetmen Lost kariyerinden bu yana Alcatraz, The Last Ship, Under the Dome ve Game of Thrones'un bölümlerini yönetmeye de devam etti. Dizinin müthiş müziklerini yapan Michael Giacchio'nun geniş bir kariyeri var. IMDb'de 130'dan fazla yapımda eseri bulunan besteci, 2 Akademi Ödülü'nün yanı sıra 5 Emmy Ödülü'ne de aday gösterildi. Müthiş eserleri var. Ama çarpıcı olan bestecinin dizinin Emmy adayı müziğinde perküsyon olarak uçağın gövdesinden parçalar kullanmasıydı. Evet, duymuş olduğunuz o birçok müzik enstrüman sesleri aslında uçağın gövdesinin parçalarıydı. Richard Alpert karakteri dizide ilk kez tanıtıldıktan sonra Nestor Carbonell'in ekranda eyeliner sürüp sürmediği konusunda internette şiddetli bir tartışma başlamıştı. Carbonell 5. sezon DVD ekstralarında kirpiklerinin ve göz çizgisinin bu kadar koyu görünmesi için sadece eyeliner, maskara ya da herhangi bir makyaj yapmadığını, aynı zamanda Lost makyaj sanatçılarının aslında kirpiklerinde ve gözlerinin altında kapatıcı kullanarak göz çizgisinin doğal koyuluğunu azaltmaya çalıştıklarını açıkladı. Hatta gözlerinin alışılmadık görünümünün çocukken
tarafından kendisiyle dalga geçilmesine ve zorbalığa maruz kalmasına neden olduğunu da söyledi. Tartışmanın yoğunluğu karşısında eğlenen senaristler çeşitli karakterlere sık sık lakap takan Sawyer'ın Richard Alpert'a eyeliner demesiyle dizide buna bir gönderme yaptılar. 2013'ün sonlarında sızdırılan bir belge Slash Film tarafından ele geçirildi ve Lindelof'un ABC yöneticilerine sunduğu Lost versiyonunu detaylandırdı. Taslak elimizdekinden çok farklı bir dizi içeriyordu. İşte Lindelof'un sunduğu ayrıntılardan sadece birkaçı. Duman canavarı ilk birkaç bölümde çözülecekti. Dizinin merkezi bir gizem olmaması gerekiyordu. Uçağın yolcularının çoğunun sadece ilk birkaç bölümde yer alması gerekiyordu. Konuk yıldızlar dizinin ayrılmaz bir parçası olacaktı. En çılgınca olanı ise her şeyin bilimsel bir açıklaması olacaktı. Lost dizisi için oluşturulmuş kurgusal müzik grubu Drive Shaft'ı biliyorsunuz. You All Everybody isimli efsanevi şarkıları J.J. Abrams'ın bir diğer harika dizisi olan Alias dizisinin bir bölümünde de kullanıldı. Lost çok karakterden oluşan karmaşık bir dizi olduğu için her bölüm öncesinde kısa özete yer verilmesinde şaşılacak bir şey yok. Hatırlarsanız Previously on Lost yani daha önce Lost'ta cümlesini eklediler. Böylece izleyiciler o haftaki bölümle ilgili önemli olay örgüsünü hatırlayabileceklerdi. Bu Previously on Lost seslendirmesini yapan kişi ise bir hayli ilginç. Dizinin yayınlandığı kanal olan ABC'nin başkanı Lloyd Brown sesin sahibiydi. Senaryoya takıntılı olan ve dizinin başlamasını sağlayan, diziyi çok seven kişi de Başkan Brown. Dizinin böyle bir hayranının neredeyse her bölümde yer alması harika bir detaydı. Hugo Hurley Reyes 107 bölümle tüm karakterler arasında başı çekerken yayınlanan 117 bölümün neredeyse tamamında yer aldı. Bazı bölümler belirli karakterlere ya da adanın sadece belirli bölümüne odaklanırdı. Bu nedenle her karakterin her bölümde yer almaması gayet normaldi. Terry O'Quinn, J.J. Abrams'ın Alias dizisinde 2 sezon konuk oyuncu olarak yer aldı. The AV Club'daki bir röportajda Alias başrolü Jennifer Garner'ın onu kadrolu oyuncu olarak istediği ancak stüdyonun buna izin vermediği ortaya çıktı. Konuk oyuncular kadrolu oyunculardan çok daha az kazanıyordu. Bu yüzden Terry O'Quinn büyük bir kırgınlık yaşamıştı. Fakat O'Quinn, J.J. Abrams'ın kendisini bir kenara çektiğini ve seni kadrolu oyuncu yapmama izin vermiyorlar ama sana söz veriyorum senin için bir şey bulacağım, aldığına da memnun olacağım bir şey diye konuşmuştu. Nitekim öyle de oldu ve John Locke karakteri böyle doğdu. Hayranlar Lost'un planlanması onlarca yıl süren çok yönlü bir efsane olduğunu düşünmekten hoşlanıyorlar ancak ne yazık ki durumun böyle olmadığını söyleyebilirim. Nitekim dizinin sonu başından belli değilmiş ve ilerledikçe kararlar değişmiş ve hararetli tartışmalar da olmuş. Finalin nedeni de belki de budur. Her dizi ya da film bir şeylerden esinlenebiliyor. Az önce bahsettiğim kanal başkanı Lloyd Brown, ıssız adada geçen Castaway filmini tesadüfen izlediğinde aklına Hawaii'de tatil yapmak geldi. Bu filmin televizyon versiyonu ne olabilirdi? İşte Lost da aslında bu minik fikirle doğdu. Hizmet dışı bırakılmış bir uçak gövdesini bir televizyon dizisi için Hawaii'ye taşımak ucuz bir iş değildi. Belki de Lost'un 20 gün boyunca çekilen 2 bölümlük pilot bölümünün fiyatının neden 10 milyon ila 14 milyon dolar arasında olduğunu ve o zamana kadarki en pahalı pilot bölümü olduğunu açıklıyor ki 2005'te 1 saatlik pilot bölümlerin yapımı genellikle 4 milyon dolar civarındaydı. Empire'a konuşan J.J. Abrams'a göre bu masraflar ABC'nin dizi olarak kabul edilmediğinde senaryoyu bir film olarak yayınlayabilmek için yaptığı bir stratejiymiş. USA Today'e göre Abrams, dizinin Lost kelimesinin siyah bir arka plan üzerinde hafifçe odak dışında kaldığı bu introsunu en sevdiği dizilerden biri olan The Twilight Zone'un açılış sekansına bir gönderme olarak tasarlamış. Lost'un ilk sezonunda izleyiciler hayatta kalan Sayit Jarrah'ın aşırı uzun tırnaklarını fark etmekten kendilerini alamadılar. Lindelof, Esquire'e yaptığı açıklamada bunun nedeninin olay örgüsü ya da karakterle hiçbir ilgisi olmadığını, aksine aktör Andrews'ın çekimlerdeki boşluklar sırasında gitar çalabilmek için tırnaklarını uzun tuttuğunu söyledi. Dizinin ortak yaratıcısı Damon Lindelof, 2004 yılında verdiği bir röportajda Charlie karakterinin büyük ölçüde Stephen King'in The Stand adlı romanındaki Larry Underwood karakterinden esinlendiğini söyledi. Her iki karakter de kariyeri düşe geçmiş rock yıldızlarıydı. Her ikisi de olaya karışan diğerlerinin çoğunun ölümüne neden olan bir felaketten sağ kurtulan önemli kişilerdi. Her ikisi de hikaye boyunca alışkanlıklarından kurtulan uyuşturucu bağımlılarıydı ve son olarak her ikisi de arkadaşları ve daha büyük iyilik için kendilerini feda ederken öldüler. Kate karakterini canlandıran Evangeline Lilly 3. sezondan sonra diziyi izlemeyi bırakmış. Lilly, Time'a yaptığı açıklamada kendi sahneleri dışında Lost senaryolarını okumadığını ve bunun bir oyuncu olarak kendisine yardımcı olduğunu düşündüğünü söyledi. The Independent'a verdiği demeçte karakterlerle ilgili olduğu 1. sezonu çok sevmiştim ama mitolojiyle ilgili olmaya başladığında bu benim zevkim değildi dedi. Bunun yerine 4, 5 ve 6. sezonlarda sadece işe gidip gerekeni yapmış, bunu da beyan etmiş.
Lost'un karakterlere ve olaylara dair detayları Savaş ve Barış kitabı kadar uzundu. Dev oyuncu kadrosu, karmaşık mitolojisi, flashbackleri, flash forwardları, flash sideway'leri ve evet zaman yolculuğuyla Lost'un bölümleri planlanırken takip edilmesi gereken çok fazla detay vardı. Bu görevde senaryo koordinatörü Greg Nations'a düşüyordu. Lost'u bitirme zamanı geldiğinde yapımcılar bilinçli bir kararla çok da ilginç olmayan bir finale neden olacağını düşündükleri her bir soruyu yanıtlamaya çalışmadılar. Lindelof konuya dair şunları söyledi. Dizinin o ana kadar sormadığı bir gizemi yanıtlamaya çalışmak istedik. Öldüğünüzde ne olduğu ve temel bir zarafet seviyesine ulaşmak için nasıl bir süreçten geçtiğiniz gizemini yanıtlayalım. Bu nedenle dizinin final sahneleri bir kilisede çekildi. Karakterlerin çoğu adayı kurtaran ve ölen Jack'in nihayet gelmesini ve böylece öbür dünyaya geçebilmeyi bekliyorlardı. Ancak yapım ekibinin haberi olmadan ABC, jeneriğin yanında kaza alanının görüntülerini oynatmaya karar vermişti. Bu da bazı izleyicilerin karakterlerin aslında bunca zamandır ölü olduğuna inanmasına neden oldu. Kayıtlara geçmesi açısından ölmemişlerdi ve bu görüntülerin jeneriğe dahil edilmesinin yazarları ve yapımcıları üzdüğü bildirildi. Çünkü dizinin böyle bitmesini istemiyorlardı. Ekibin çılgın fikirlerinden birinde dizinin sonunda bir yanardağ olabilirdi. Dizinin sonu Jack'in Locke'un bedenindeki siyahlı adamla adanın volkanında volkan etraflarında patlarken karşı karşıya gelmesine sahne olabilirdi. Bu senaryoda dizi yanardağın kendisini ve ada için önemini keşfetmiş olurdu. Duet'ten sadece birkaç bölüm önce izleyicilerin adanın koruyucusu Jacob'ın kardeşi siyahlı adamı yanardağ atarak duman canavarının doğmasına neden olduğunu görmelerini planlıyorlardı. Ancak ABC masraflar nedeniyle bu planı dikkate almadı. Bence süper olurmuş. Bu arada diğer sayılarla ilgili de dizi boyunca göndermeler yapılmıştı. Videonun başında bahsetmiştim. Örneğin Jack'in hastanedeki kimlik numarası 42 idi. Locke kelime oyununda 42. soruyu çözmeye çalışıyordu. Jack uçak bileti yetkilisine 16 saat içinde Los Angeles'ta olması gerektiğini anlatmıştı. Lenny ve sayıları Hurley ikramiye kazanmadan 16 yıl önce duymuşlardı. Michael denize açıldıkları salın radarla ilk iletişimi sağlayabilmesi için 15 mil gitmesi gerektiğini söylemişti. Adada 15 derecelik bir sapma var. Claire adaya geldiğinde 8 aylık hamileydi. Ray eşinin 8 yıl önce öldüğünü belirtti. Hurley piyangoyu kazandığında onunla en çok ilgilenen kanal 8 olmuştu. Said radyo yayınının bir SAT-4 olabileceğini gruba anlatmıştı. Locke kazadan önce 4 saat boyunca tekerlekli sandalyeye bağlıydı. Kazadan 4 hafta sonra da millet bu gerçeği öğrenmişti. Sawyer 4 sene önce bir doğum günü dileği tuttuğunu söylemişti. Tüm dizinin final sahnesi ilk sahnenin neredeyse tam bir ayna görüntüsü. İlk bölüm açılan bir gözün yakın çekimine açılıyor, ardından gözün bakış açısından gökyüzü çekiliyor. Ardından kamera geri çekilerek Jack'in yaralı bir şekilde yerde yattığını ve yanından geçen köpek Vincent'ı gördüğünü gösteriyor. Jack daha sonra ayağa kalkar ve bir bambu tarlasından koşarak ayrılır. Babasının bir dalda asılı duran tertemiz bembeyaz ayakkabısının yanında geçer. Son sahnede Jack bambu tarlasına geri dönüyor ve hala orada asılı duran ama artık yılların yıprattığı aynı beyaz ayakkabının yanından geçiyor. Yaralı halde aynı yere yığılıyor ta ki köpek Vincent gelip yanına yatana kadar. Ve sahnede Jack'in gözünün kapanışının yakın çekimiyle sona eriyor. Lost her zaman unutulmaz bir dizi olarak aklımızda kalacak. Görüşmek üzere.